this in a sea of the dying and shameless. Arkadaşlar merhaba. Bugün bana göre İstanbul'un en güzel camisi olan Süleymaniye Camisi'ni gezeceğiz. Süleymaniye Camisi Kanuni Sultan Süleyman tarafından yaptırılmıştır. Bir gün Sultan Süleyman Mimar Sinan'ı yanına çağıraraktan kendisine bir cami yapılmasını istemiş. Bana Ayasofya'dan çok daha güzel, çok daha ihtişamlı bir cami yap ama yüzyıllar boyu da ayakta kalsın demiştir. O zaman devrine göre mimari zekası devrin çok ötesinde olan Mimar Sinan hemen çalışmalara başlamış ve İstanbul'un 3. tepesinde yani burada bu cami yapılmasına karar vermiştir. Caminin yapımı yaklaşık 7 sene sürmüştür. Sadece temelin atılması, binanın yeryüzüne çıkması 3 yılı bulmuştur. Bu Sultan Süleyman'ı sinirlendirmiştir. 7 yıl geçti ve cami hala yapılamamıştır. Bir sürü de tabi dedikodu rivayet edilmiştir. Bunlar Süleyman'ın kulağına kadar gitmiştir. En son dedikoduya göre Mimar Sinan caminin yapımını sallamış, gelip burada oturuyor, hatta nargile içmekteydi. Yani yapımda hiçbir şey yapmıyordu. Bunlar ilk başta aldırış etmeyen Sultan Süleyman daha sonra kendi gözüyle görmek için buraya gelmiş ve gerçekten de Mimar Sinan'ı cami içerisinde nargile içerken yakalamıştır. Mimarbaşı sen ne yapıyorsun burada, niye camiyi bitirmiyorsun dediği zaman da Mimar Sinan evet nargile içiyorum ama nargile içerisinde tömbeki yok, sadece su var. Yani suyun fokurdayan sesiyle caminin akustiğine bakıyorum demiştir. Ve bu Sultan Süleyman'ı çok ikna etmiştir. Ve gerçekten de yüzyıllar geçmesine rağmen caminin içinde öyle bir akustik sistemi vardır ki minberde vaaz veren imam yüzlerce metrekarelik cami içerisinde sesin her taraftan aynı eşitle yayabilmektedir. Yani cemaat sesi çok rahat duyabilmektedir. Bunun için de Mimar Sinan Anadolu'nun çeşitli yerlerinden 60 tane kocaman dev şekilde küpler getirmiş ve o küpleri ağzı açık olacak şekilde kubbenin altına gömerekten içeride inanılmaz bir akustik sağlamıştır. Dediğim gibi Mimar Sinan devrinin çok ötesinde bir adamdı. O zaman tabii elektrik olmadığı için de caminin aydınlatılması tamamen kandillerle yapılıyordu. Ve bu cami içerisinde 275 tane kandil yanmaktaydı. Bu kandillerden çıkan is, duman camiye zarar vermekte, aynı zamanda cemaati rahatsız etme tehlikesi vardı. Bunun için de Mimar Sinan yine süper zekasını kullanmış, cami içerisinde bir hava boşluğu oluşturmuş ve kandillerden çıkan dumanlar bu koridorlardan geçerekten, duvarlarda açılan yüzlerce delikten geçerekten küçük bir odaya toplanmaktaydı. Bu odaya da kendine göre bir damıtma sistemi kurmuş ve de bu damıtma sisteminden mürekkep elde etmekteydi. Yani camiden çıkan, camideki kandillerden çıkan isler bu havalandırma borularından geçerekten, daha doğrusu havalandırma deliklerinden geçerekten o küçük odaya gitmekte ve tamamen mürekkep olarak tekrar kullanılmaktaydı. Dediğim gibi Mimar Sinan zamanın çok ötesinde bir mimardı. Cami bittikten sonra Mimar Sinan'ın söylediği şöyle bir şey vardı. Sultanım siz bizden çok ihtişamlı bir cami istemiştiniz ve yüzyıllar boyunca ayakta duracak, yıkılmayacak bir cami yapmamı istemiştiniz. Ve bu cami kıyamete kadar yıkılmadan burada duracaktır demiştir. Ve gerçekten de bir depremler başkenti olan İstanbul'da bu cami yapımından sonra yüzlerce deprem olmasına rağmen hala ve hala Süleymaniye hiçbir duvarında en ufak bir çatlak dahi bulunmamaktadır. Bu da yine...